Konuşmayı kendisi pek sevmiyor ama onu sevenler hakkında konuşmayı hiçbir zaman bırakmıyor. Konuşmak yerine yeteri kadar şey yapıyorum diyerek oyunculuğunu her seferinde kat be kat arttırdı. Sayesinde sarışın, renkli gözlü jönler yeniden gözde oldu. Yetmedi, millet sanki iki tarzda sevilemezmiş gibi Kenancılar ve Kıvanççılar olarak ikiye ayrıldı. Onun hayali bambaşkaydı ama bakın bizim tanıdığımız, bildiğimiz Kıvanç Tatlıtuğ haline nasıl geldi. Hayatının dönüm noktaları, kıyıda köşede kalmış detaylar, oyunculuğunun nasıl geliştiğine dair her şey bu videomuzda. Buyurun. Kıvanç Tatlıtuğ 1983 yılının Ekim'inin 27'sinde 7 kişilik büyük bir ailenin 4. çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Önce ailesinin gözdesiydi ancak daha gencecik delikanlıyken birden ülkenin gözdesi haline geldi. Hatta yetmedi, tüm dünya onu tanıdı ve o zaman bu zamandır hem oyunculuğu hem de karakteriyle gözlerimizin önünde büyüdü. Tam bir toy olarak ekran karşısına geçmesinin ardından her seferinde daha büyük bir aktör olarak karşımızdaydı. Yakışıklı jön halleriyle birkaç romantik komedi de oynayıp kenara çekilip tüm kızları peşinden koşturabilecekken o çalışıp çabaladı ve buralara geldi. Çünkü kendini geliştirmeyi ve öğrenmeyi hiç bırakmadı. Şimdilerde kendini kanıtlamış olmasına rağmen hala da öğrenmeye devam ediyor. Hatta pandemi öncesi hem İngilizcesini geliştirmek hem de Hollywood'da ünlü oyuncuların koçlarından oyunculuk dersi almak için Amerika'ya gitmeye karar vermişti. Zaten İngilizcesi vardı. Bunu birçok röportajında gördük. Zira yurt dışındaki hayranları da çok olduğu için bir nevi İngilizce röportajları yağıyordu önüne. The preparation process just started after Yılmaz Erdoğan just offered me this phenomenal scenario. Ama daha akıcı hale getirmek için ana dili İngilizce olan kişiler arasında konuşarak geliştireceğinin farkındaydı anlaşılan. Gelelim Kıvanç Tatlıtuğ'un önüne gelen fırsatlara. En büyük avantajı olarak başta ona bu jön hallerini veren Arnavut kökenli baba ve Edirneli anneden aldığı genler diyebiliriz aslında. Ama tip sadece bir şans. O fırsatı kendi yaratarak hayali olan NBA'de oynama hevesini Adana Fisko Birlik, Çukurova Kulübü, Tarsus Amerikan Kulübü gibi kulüplerde potaya koşarak yaşamaya başladı. Hırslı biri olmasa da sıkı çalışmasıyla Ülkerspor'dan teklifi hak etmişti. 2 yıl orada top sektirdikten sonra bir sene Beşiktaş, bir sene de Fenerbahçe forması giydi. Yani hayaline yavaş yavaş ama emin adımlarla yaklaşıyordu ki yeniden Beşiktaş kulübüne geçip orada antrenman sırasında sakatlanıncaya kadar. Bu sakatlık basketbol hayatının da sonunu getirdi. Ama bu onun için bir başlangıçtı da. Uzun boylu, yakışıklı, sülün gibi delikanlı. Anne Nurten Tatlıtuğ da bunun farkında. 97'de ailesiyle birlikte Adana'dan İstanbul'a yerleşmişlerdi. Anne bir gün market camında mankenlik ilanı görüyor ve oğlunun fotoğrafını ajansa gönderiyor. Zaten basketbol hayali son buldu ve Kıvanç da para kazanmak istediği için ajanstan kabul edilince başlıyor modelliğe. Başlarda çok sevmedim çünkü kendimi ifade edebileceğim bir meslek değildi dese de para kazanıp ayaklarının üzerinde durmak hoşuna gidiyor. 2 sene ajanslarda çalıştıktan sonra 2002'de Türkiye'nin onu tanımasına vesile olan Best Model of Turkey yarışmasına katılıyor ve Best Modelimiz olarak ödülünü yıllar sonra durmaksızın onunla karşılaştırılacağından, hatta ezelde karşılıklı oynayacaklarından habersiz bir şekilde Kenan İmirzalıoğlu'ndan alıyor. Hemen ardından da Best Model of World'e gidip oradan da birincilikle ülkemize gelirken yanında birçok yabancı hayranının kalbini de getiriyor. Uluslararası camiada bu kadar tanınınca Fransa'daki bir ajanstan teklif gelmesiyle toparlayıp bavulu 1,5 yıl orada yaşamak üzere Paris'e gidiyor. Paris'teykense Türkiye'den birçok dizi ve sinema teklifi geldiğini öğrenince yine bavullar bu sefer memlekete dönmek için toplanıyor. Ona gelen ilk dizi teklifi Gümüş. Önüne 2 seçenek sunuyorlar. Ya Songül Öden'le başrolü paylaşacağı Mehmet karakteri ya da Mehmet'in kuzeni Berk. Kıvanç Tatlıtuğ bakıyor ki başrolün rolü büyük. Onda da hiç deneyim yok. Korkuyor ve bari işi öğrenmek için Berk karakteriyle devam edeyim dediyse de yönetmeni ikna edemiyor. Bu vesileyle de dizi sinema kariyeri 2005 yılında bu diziyle başlıyor. Tabii oyunculuk namına ne kadar eksik olduğunu şimdi geri dönüp baktığımızda daha da anlayabilirsiniz. Sesini bile kullanamıyor. Bu yüzden dublaj yapılıyor. Bu çiçekleri nüfuzlu bir bey size gönderdi. Defileniz varmış. Bu arada Okan Bayülgen ve Laçin Ceylan'dan da oyunculuk eğitimleri aldı. Zaten ne kadar hayali basketbolcu olmaktıysa da sinema ve televizyona da ilgiliymiş ki bu işi de sevmiş. Hatta sevmesem öldürseniz yaptıramazsınız bana bir işi diyor.
Sonra Menekşe ile Halil'in Halil oldu. Ancak asıl sıçramasını eski mankenden oyuncu olmaz diyenlere rağmen 2008'de Aşk-ı Memnu'da Behlül Haznedar karakterine can vererek yaptı. Bu rolle Altın Kelebek'te en iyi erkek oyuncu ödülünün de sahibi oldu. İlk sinema deneyimi de büyük ihtimalle birçoğumuzun hatırlamadığı Amerikalılar Karadeniz'de 2 ile yaptı. Artık Orta Doğu'nun Brad Pitt'i diye anılıyordu dünya çapında ve sayesinde sarışın renkli gözlü jönler yeniden gözde haline geldi. O bununla yetinip öyle jön oyunculuğa devam edebilecekken birdenbire o zamana kadar hayat verdiği tüm karakterlerin aksine apayrı bir Kıvanç Tatlıtuğ olarak karşımıza çıktı. 8. Ezel dizisinde bu karakteriyle 4 bölüm konuk oyuncu olarak oynasa bile hafızalara asabi, bıçkın rolleri yapabileceğini de kazımıştı. Bu rol onun 2011'den 13'e kadar Kuzey Güney dizisinde Kuzey Tekinoğlu'nu oynamasına kapı açmış oldu. Yüzündeki çocukluğundan kalma yarasını daha da belirginleştirip bu dizide olgunlaştı. Büyük ustalar bile yıldızlaştığını söyledi. Sonrasında artık hangi reklam filmini, hangi dizisini sayalım. O her bir rolünde aktörlüğüyle gözümüzün önünde büyüdü. Rolün içine öyle bir giriyordu ki Kelebeğin rüyasında hasta Muzaffer Uslu'yu canlandırdıktan sonra uzun süre psikolojik olarak öksürmüş. Bazen Kuzey gibi telefon tuttuğu için annesi tarafından uyarılırmış. Organize İşler 2'deki Saruhan rolü de aslında çok riskliydi onun için. Kötü karakterlerde görsek bile hep yakışıklı, fit görmüştük onu. Ama o yine de sınırlarını genişletmek için göbekli Saruhan'ı kabul etti. Siyahi ve isyankar şarkıcı Bob Marley'in bak benim çok sevdiğim bir sözü var. Ney? Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından. Yapacağın tek şey dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Şimdilerde ise Netflix'te yayınlanacak yeni bir Türkiye yapımı bilim kurgu dizisinde başrol alacağı duyuruldu. Burada Arman adlı dalış eğitmeni ve deniz biyoloğunu canlandıracak. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bu kadar şey söyledik ama kim bilir daha neler var. Zira sözlü ya da görsel basından hep kaçınıyor. Röportaj vermeyi ve kendinden bahsetmeyi sevmiyor. Bana işim hakkında soru sorun, 10 saat konuşurum. Ama konu ben olunca utanıp sıkılıyorum diyor. Ailesini de hep magazinlerden sakındı. Hatta geniş ailemi cam bir kavanozun içine koydum, orada saklıyorum. Kırılmasın diye uğraşıyorum demiş bir röportajında. Aşk-ı Memnu'nun dizi setinde tanışıp 2016'da evlendiği Başak Dizer'le de hep uzak kaldılar magazinden. Bizlerse onları sosyal medyalarında birbirleri hakkında yazdığı güzel şeylerle tanıdık. Sadece yakın çevresini değil, hayvanlarını da ailesi olarak gördüğünü sevenleri bilir. Ülkedeki birçok kişiden daha karizma, Pars ve Mars adında 2 köpeği, 3 kedisi ve bir muhabbet kuşu da var. Yani tam bir hayvansever ve onları da sonuna kadar korumaya çalışıyor. Hatta köpeği Mars'a işkence ettiği iddiaları çıktığında buna çok sinirlenip kanıtlarsa mesleği bırakırım ama kanıtlayamazsa özür dilesin diye çıkışmıştı. Sonuç o özür geldi. Bizler alışık değiliz öyle basının ilgisini birazcık bile görünce orası burası ayrı oynamayan ünlü görmeye. Makul, düzgün ve sıradan bir adamım diyor birçok yerde. Vallahi sayesinde biz de bunun mümkün olabileceğini gördük.